Merhaba efendim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fadime. Gördüğünüz gibi bluzumu tamamladım. 3. bölümle devam ediyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Yeni başlayanlar için bir öneri. Son motifimi ekliyorum ve artık gitgide karışmaya başladı. Eğer siz de zorlanıyorsanız bir tane tek renk olan, mümkünse ördüğünüz bluzun zıttı ya da daha koyusu, daha açığı bir yastığa ya da küçük bir mindere bluzunuzu geçiriyorsunuz ve eklemeniz böyle gördüğünüz gibi daha net ve daha kolay oluyor. Zaten zamanla alıştığınızda buna da ihtiyaç kalmayacak. Efendim şimdi burada istiyorsanız bu bluzunuzun alt kısmını böyle dilimler halinde de bırakabilirsiniz. Ben de sevdim, ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitti. Ama bir denemek istiyorum. Aralarda yarım motifler var. Şimdi bizim motifimiz 6 tane yaprağı olan bir çiçek. Burada da daha küçük, daha doğrusu küçük değil de yarımın birazcık fazlası olan bir yaprak yapacağız şimdi sizinle. Aynı şekilde başlangıcımız yapılıyor. Her bir şuradaki görmüş olduğumuz dilime yaprağımızın yarısını yapacağız ve dümdüz bir şekilde bluzumuzun altını bitirmeyi planlıyorum. İstiyorsanız dediğim gibi bu halde de bırakabilirsiniz. Bir denemek istiyorum. Belki de hoşuma gitmeyecek, sökecek ama yapmak istiyorum, bakalım. Şimdi önce ilk bölümde ve ikinci bölümde de anlattığım gibi aynı şekilde çiçeğimizin orta bölümünü tamamlıyoruz. Önce 8 zincirimiz var, 11 sık iğnemiz var, 12 tane de üçlü trabzanımız var. Ve bu noktadan sonra da benzer işlemleri yapacağız ama başta ve sondaki yaprağımız küçük olduğu için bazı ufak değişikliklerimiz olacak. Hemen onunla başlıyorum. 3 zincir çekiyorum, yukarıya çıkıyorum ve biz normalde buraya 17 tane üçlü trabzan yapıyorduk. Şimdi 7 tane üçlü trabzan yapacağım. Arkadaki örneği birazcık geri çekersem daha net gözükecek. Kusura bakmayın, kameraya bakmak şimdi aklıma geldi. Aynı şekilde başlamıştık. 3 zincir, üçlü trabzan ve 9 tane zincir çekip yuvamızı oluşturmuştuk. 3 zincirle yukarıya çıktık ve arasına 17 tane trabzan değil 7 tane trabzan yapacağız. Çünkü burada örneğimizin, bluzumuzun alt kısmının düz olabilmesi için ufak bir değişikliğimiz var. 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada şuraya batarken normalde 2 zincir çekiyorduk. Sadece bu baştaki ve sondaki yarım çiçeğimizin yaprağına ait olan bölümde 3 zincir çekmeye karar verdim. Gerginlik olmasın diye. Çünkü ilk yaptığım sanki bana birazcık gergin olmuş gibi geldi. O yüzden onu da sökmek istemedim. Bu yaprakta 7 trabzan, 3 zincir ve devam ediyoruz. Aynı şekilde 1 2 3 zincir, yandaki boşluktayım, üçlü trabzan ve aynı şekilde 17 tane trabzan yapıp yana batacağım. 3 tane normal, 17 trabzan yapmış olduğum yaprağı yaptıktan sonra tekrar sizinle buluşacağız. Gördüğünüz gibi 3 tane normal yaprağımı yaptım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. Yine 7 tane trabzan yapacağım. Üç zincirimle de yandaki bölüme batıyorum.
ilmek kaydırmamı yaptım. Pardon, burada bir zincir çekiyorum ve motifimin arkasını dönüyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Tersten gösteriyorum şu an. Devam edeceğiz. Geri dönüyorum. Burada normalde 1-2 tane sık iğne yapıyorduk. Yine gerginlik olmaması için 3 tane sık iğne yapıyorum. Hem başta hem de sonda 3 sık iğnemiz olacak. Ve geldim. İlk trabzanın tepesine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane atlıyorum. Baştaki 5 zincirimi de trabzan sayıyorum 3 tanesine. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Ve ilk trabzanımın tepesine de batıyorum. Dördüncü trabzanımı yaptım. Yani bizim bu arada 3 tane boşluğumuz olacak. 4 tane trabzanımız olacak. Sondakinde de şuradakinde de aynı şekilde 4 trabzan 3 boşluğumuz olacak. Diğerleri aynen büyük motifimizde olduğu gibi aynı sayıya sahip olacak. Şimdi bitiriyorum ve kirpiklerde ve en önemli kısmında birleştirmede buluşuyoruz. Motifimizin son hali bu. Şimdi beraberce kirpik kısmını yapacağız. Birazcık dikkat isteyen bir bölüm. Hemen bir zincirle yukarıya çıktım. Yine örgümüzün yüz kısmındayız. Bir sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir, 3-4 zincir çekiyorum. Yine aynı bölüme batarak kirpiğimi yapıyorum. Yandayım. 1, 2, 3, 4 ve ikinci kirpiğimi de yaptım. Ve yandaki boşluktayım. 1-2 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle baya bir yarım yaprağım oluştu. Görüyorsunuz. Şimdi yan yuvaya geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 kirpiğimi yapıyorum. Artık detay vermiyorum. 2 video boyunca baya saya başınızı ağrıttım. Tekrar bir kirpik daha yapıyorum ve üçüncü kirpiğimi de yapıyorum. Ve yan yuvadayım. Sık iğnemi yaptım. 1-2. Şimdi burada artık bu yarım çiçeğimizi bu aradaki boşluğa eklemeye başlayabiliriz. Nasıl yapacağız? Şuradan nasıl anlatayım? Şöyle şurayı iyice tam yerleştirsem daha güzel göreceksiniz. Etek ucunda 2 tane çiçeğimizin tam ortasına şu bizim ortadaki tam yaprağımız denk gelecek. Şuraya da tam yaprağımızın yarısı denk gelecek. Şöyle şimdi şuradan başlayarak birinci değil ikinci yapraktan başlayarak kirpiklerle iki çiçeğimizi birleştireceğiz. Sayılar hep aynı, hiç değişmiyor kirpik kısmında. Sadece ekleyeceğimiz bölümleri çok güzel yapmalısınız. Ben bayağı da hafife aldım örneği kolay diye. Sonra bütün 1 saat boyunca bir tane motifi yanlış eklemişim. Onun yüzünden bayağı bir başım ağrıdı. En sonunda hepsini söktüm kirpik kısımlarından. Tek tek yeniden ekledim. Birazcık dikkat istiyor. Hani basit bir örnek ama eklenişte eğer bir yeri kaçırırsanız bayağı bir baş ağrıtacak bir örnek. Şimdi göstermek istiyorum. İlk 3 kirpiğimi ekledim. Ve devam ediyoruz. Aynı şekilde eklemeye. Şuradaki sayıya dikkat ettiğinizde hemen göstereyim. Yarım olan yaprağımıza 2 kirpik. 2 sık iğne, karşıya geçiyoruz. Yan yaprağa 2 sık iğne, 3 kirpikten sonra eklememiz aynı şekilde devam edecek. Ta ki şuradaki son tam yaprağımızın 3 kirpiğine kadar. O noktaya kadar ben her kirpiğe burayı ekliyorum ve buluşuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi motifimizin son hali bu. Son kirpikten sonra da şöyle minik bir püfümüz var. Onu da göstermek istiyorum.
Burada 5 zincirle yapmış olduğumuz ilk yuvada 3. zincire sık iğnemi yapıyorum ki burada bir dağınıklık olmasın, düz bir kenar olsun diye. Sonra 2 zincir çekerek ipimi keseceğim. Makasımı da getirmemişim. Şöyle bir görüntüm var. Görünebiliyor mu? Hemen bir kameradan kontrol edeyim. Buradaki tüm boşluklara bunlardan yapıyoruz ve diğer motiflerimizi eklerken bunları da ekleyerek gideceğiz artık. Sadece şuradan değil, artık şu iki kirpikten başlayarak diğer iki kirpiğe kadar eklememizi yapacağız. Kaç tane boşluğumuz var? Hemen beraberce sayalım. Şurayı birazcık uzatayım. Sökülsün istemiyorum. Birinciyi yaptık. İkinci boşluk 3, 4. Bir tane size göstermek için deneme yapmıştım. Bunu saymıyoruz. Bu 5. 6 tane boşluğumuz varmış. Şimdi 2 tanesini yapmış bulunuyorum. 4 tane daha yapıyorum ve daha sonra beraberce devam edeceğiz. Tek uçlarımı tamamladım. Gördüğünüz gibi hepsi gayet düzgün oldu. Şu an ben bu kirpikli bölümdense şu halini daha çok beğenmeye başladım. Şimdi beraberce bir deney yapacağız. Hem etek uçlarına hem de üst kısma güzel bir tığlama yapacağız. Şimdi tığlamak için önce ipimizi bağlıyoruz. Şurada benim 2 tane çeyrek motifim var, birbirine yakın olan. Bir de kolun olduğu bölümde şöyle görüyorsunuz aradaki mesafeyi. 2 tane daha var. Önce nereden başlıyorum? Arkadan başlıyorum. Sol arkadan başlıyorum. İlk kirpiğimin olduğu bölüme ipimi bağladım. Ve burada küçük basit bir tığlama yapacağız sizinle. İster bunu yapın, ister bildiğiniz ve sevdiğiniz bir tığlama varsa onu da yapabilirsiniz. Buraya güzelce ipimi sabitledim. 2 düğüm attım. 2 tane zincir çekiyorum. Yukarıya çıktım. Tığımı aldım. İkili minik minik 2 tane trabzan yapacağım. Gördüğünüz gibi fazla uzatmadım. Ve ikinci kirpiğime batıyorum. Tekrar 1-2 zincir yukarı çıktım. Tığımın başına aldım. 2 tane ikili trabzan yine yaptım. Yandaki kirpikteyim. 1-2, birinci trabzanım, ikinci trabzanım. Şimdi burada ipimi düşürdüm, pardon. Şöyle iyice yaklaştırıyorum. Dilerim net gözüküyordur. Dışarıda çok gürültü var. Ama yapabilecek bir şey yok. Şimdi efendim şurada benim kirpiğim olmadığı için şuradaki kirpiğe batarsam da kasıntı olacağını düşündüğüm için şöyle önce bir batarak kontrol ediyorum. Şöyle bir yayıyorum. Siz nasıl buldunuz? Eğer kasıntılı buluyorsanız şu aradaki kirpiğin olmadığı yere batıyorsunuz. Ama ben burada şu göğüs bölgesinin birazcık toplanmasını istediğim için karşıdaki kirpiğe battım. Yani eğer siz bolluktan hoşnutsanız, giydiniz bluzu, aynaya baktınız, hoşunuza gitti. Genişlik tam istediğiniz gibi şuraya batıyorsunuz. Ama bol olduğunu düşünenler, o kısmın birazcık toplanmasını isteyenler benim gibi bir sonraki kirpiğe batıyor. Yine 2 zincir. Aynı işlemi devam edeceğim. Şu boş olan, kirpiği olmayan yerlere geldiğimizde de buluşacağız ve detayları anlatacağım. Şimdi burada düz bölüme geldik. Burası bizim çeyrek olan motifimiz. Ön ve arkada olan motifimiz. Ve şu an biz neredeyiz? Sol göğüs üstünde olan bölümdeyiz. Çünkü sol arkadan başladık. Şimdi burada artık yapacak bir şey yok. Kirpiklerimizin üzerine bağlanıyoruz. 1-2 zincir. Tekrar kirpiğimin üzerine bağlanamadığım için aynı noktaya batıyorum. 1-2 trabzanımı yaptım. Şurada ilk bulduğum, şu benim tığlamama da uygun mesafede olan herhangi bir yere batıyorum. 1-2. Şimdi de aynı battığım noktaya trabzanlarımı yapıyorum.
Tekrar ölçüyorum. Nereye denk geliyorsa artık. Şurada hemen bağlantımı yapıyorum sık iğnemle. Tekrar 2 zincir çıktım. Sık iğnemi yaptığım yere tekrar batıp trabzanlarımı yapıyorum. Ve tekrar ölçüyorum şöyle. Görünebiliyor mu acaba? Şöyle ölçtüm tekrar. Şuraya denk geldi. Yeniden aynı işlemi yapıyorum. Şuradaki uç bölümü de gösterdikten sonra diğerleri zaten aynı şekilde devam edecek. Yine ölçümü yapıyorum. Şuraya denk geldi. Tekrar ölçüyorum. Buraya denk geldi. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Aslında o kadar basit bir tığlama yöntemi ki hemen şöyle gösterdiğimde görüyorsunuz, çok da tatlı gözüktü. Bu örnekle de şöyle bakıldığında uyumlu oldu. Ve şimdi geldik efendim en uç noktaya. Burada ne yapacağız? Burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Tam köşedeyim. 2 tane trabzanımı yine yaptım. Ölçüyorum. Yandaki yuvaya batarak devam edeceğim. Aynı işlemi yapa yapa kirpikli yerlerde kirpiğe, kirpiğin olmadığı yerlerde de trabzanlarımızın boyunu ölçerek denk gelen yere batarak işlemimizi yapacağız. Ve altta da aynı işlemi tekrarlayacağız. Askılarda buluşalım. Gördüğünüz gibi etek uçlarını da aynı şekilde yaptım. Sadece etek uçlarını yaparken üstteki gibi hafif böyle toplama amacım yoktu. O yüzden birebir trabzanım nereye geliyorsa oraya batarak devam ettim. Şimdi geliyoruz üst kısma. Askımızın bir tanesini yaptım. Aynada güzel ölçümü aldım. Eklememi de yaptım. Şimdi beraberce bu askımızı yapacağız. Görüyorsunuz gayet güzel oldu. Şöyle tek katını da gördüğünüzde daha çok belli oluyor. Hemen kameramı birazcık indirmek istiyorum. Konuya hakim olayım. Sonra gidip başka yerleri çekiyorum. Teknolojiyle sınavım bitmiyor. Şimdi efendim bu da çok aşağıda oldu galiba. Şöyle göstermek istiyorum önce bir. Tam şu tepede bizim 2 tane yapmış olduğumuz trabzanlarımız vardı. Tam orta noktasına gelen 2 tane en yüksekte olan bölüm var. Şuradan da anlaşılacağı üzere. Bu tam ortaya denk gelen noktamıza ipimi bağladım. Ve buradan hemen bir boşluktan ilmek aldım ve bir zincir çektim, 2 zincir çektim, tığıma doladım. Şu ipimi de arada kaybetmeyi düşünüyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum burada, üçlü değil. Siz istiyorsanız üçlü de olabilir. Ama ben en sondaki şuradaki tığlamalarımı ikili yaptığım için onları da öyle yapmaya karar verdim. Üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Dördüncü trabzanımı da tam tepe noktasına yaparak ilk sıramı oluşturmuş oldum. Böyle bir sıram var. Sonra bir iki zincir çekiyorum. Örgümün tersine dönüyorum. Ve devam ediyorum. 2 zincirle yukarı çıkmıştım. Her trabzanın tepesine yine ikili trabzan yaparak askımızı oluşturacağız. Benim askım 18 tane sıradan oluştu. Size santim de vereceğim. Ama dediğim gibi bluzumuz tamamlandıktan sonra askıyı önden başlayarak devam ediyorsunuz. Arkada iğneliyorsunuz veya aynada ön ve arka bölümleri iğneleyip şu aradaki bölümü de mezronunuzla ölçebilirsiniz. Veya daha önce bir kurdale ile nasıl askı hesaplanır diye bir bölüm yapmıştım. Onun gibi de kurdaleyi bluzunuza iğneleyerek askı santimi alabilirsiniz. Eğer yalnız yaşıyorsanız. Eğer birileri size yardım ediyorsa tabii ki burada işiniz daha kolay. Şimdi ben 18 sıra örüyorum ve geliyorum. Buradaki kalınlık da size eğer kalın veya ince geldiyse değiştirebilirsiniz. Ben tam şu aradaki boşluğu doldurayım. Sağdan soldan bir çıkıntı kalsın istemedim.
İstediğiniz gibi burayı değiştirebilirsiniz. 18 sıra sonra buluşuyoruz ve askımızı nasıl arkaya birleştireceğimizi görüyoruz. 18 sıra trabzan ördükten sonra bluzumu daha rahat ekleyebilmek adına tersini çevirdim ve hemen arka tarafı bu hale getirdikten sonra şu birazcık ilmeğimi uzatacağım. Birazcık karışık bir durumlar oluyor, kusura bakmayın. Ve aynı işlemi yaptığım noktayı buluyorum. Tam tepe noktaları şuradan giriyorum tığımla ve burayı düzgünce karşıya getirdikten sonra tığımın içerisinden ilmeğimi geçirdim ve bunu da battığım noktadan geçirerek karşıya hizalamış oldum. Bir zincir çekiyorum ve artık her bir trabzanın tepesine şöyle yaklaşayım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Battım. Karşıdaki trabzanın tepesine battım ve burayı böyle sık iğne yaparak birleştiriyorum. Ve bluzumun artık bütün örgü bölümlerini bitirmiş durumdayım. Ne yapıyorum? Temizliğini yapıyorum, çekimlerini yapıyorum ve daha sonra da şu 2 zincir çekeyim, içim rahat etsin. Hop, şuradan da kesimini yapalım. Hayırlısıyla bluzumuz bitmiştir efendim. Aslında çok daha hızlı örülebilecek bir bluzdu ama benim birkaç gündür başka işlerim vardı. Olabildiğince buna zaman ayırabildim ve görüyorsunuz çok güzel oldu. Şimdi iplerini de temizleyeceğim. Detaylarını yazacağım, çekimlerini yapacağım ve karşınıza gelecek. Kendinizi örmüyorsanız bile çok sevdiğiniz çocuklarınızı örebilirsiniz. Bu motifleri nasıl küçültüp büyüteceğinizi de düşünüyorsanız eğer ince iple örerseniz daha küçük motifler oluyor. Birazcık daha kalın iple örerseniz daha büyük motifleriniz oluyor. Sağ olsun bir arkadaşım hatırlatmış. Ben de bunu söylemeyi unuttum. Ben 2 kat İtalyan merserize demiştim. Bir katı 4 ince kattan oluşuyor. 2 kat yaptığımda da 8 kat oluyor. Buradaki katları çoğaltarak motifleri büyütebilirsiniz. Zincir sayınızı değiştirirsiniz. Mesela ben bunu 3'lü ördüm. 3,5'la 4'lü örersiniz. Beden değişir. Zaten yapacağınız ilk işlem şurada bir tane motif örüp kalın, ince, katlı, işte 3 numara, 3,5 numara, 4 numara gibi tığlarla denemeler yaparak bir santimlerini ölçmek ve hepsini karşılaştırdıktan sonra da göğüste mi öreceksiniz yoksa kalçadan mı bitireceksiniz ona karar verip ona göre ya da basende ona göre motiflerinizin kaç tane sığacağını hesaplamanız yeterli. Görüşeceğiz. Detaylarda buluşuyoruz. Evet, geldik efendim yine o son noktaya. Hibiskus motifli askılı bluz. Ben aslında bu bluzun adını bilmiyordum. Daha sonra şimdi aynı şeylerle ilgilenince size sistem bir şekilde önünüze aynı benzer şeyleri çıkarıyor ve bu bluz çıktı karşıma. Beyaz bir ipten örmüşler ve üstünde de kocaman hibiskus yazıyordu. Aa dedim, benim bluzun aynısı, sadece şuradaki tığlamalar değişikti. Onun dışında her şey aynıydı. Dedim ben de madem adı bu, ben de kullanayım. Yoksa ben ismi vermedim. Adı buymuş. Böyle oldu yani. Şimdi gelelim detaylarımıza efendim. Bu yazlık ve gayet güzel bir bluz oldu. Motif sayımızdan bahsetmek istiyorum. Toplamda bizim her sırada 6 motifimiz var. Yani bu bluzu kısa da örebilirsiniz ve o zaman motif sayınız düşer. Göbek üstünde de örebilirsiniz, daha da uzatabilirsiniz. Ben şu an bu bluz için konuşuyorum, buradaki her şeyi. 6 çarpı 3 sıra ördüğüm için 18 tane tam motif kullandım. Ördüm daha doğrusu. 4 tane şu üsttekilerden bahsediyorum. Çeyrek motifim var. 6 tane de en alttakilerden bahsediyorum. Yarım olanlardan yarım motifim var. Toplamda 28 tane motif ördüm. 2 tane de askımız vardı. Askı uzunluğum benim 22 santim oldu. Bunu herkes kendi vücuduna göre uyarlayacak. Kiminin bedeni uzun olur, kiminin kısa olur.
veya kimisi daha dekolte giymek ister, istediği kadar uzatabilir. Evet, o bölümü de anlattığıma göre ipimden bahsedeyim. Daha önce bahsetmiştim ama derli toplu bir bitiş olsun diye burada da bahsetmek istiyorum. İpim İtalyan mercerizeydi. 4 kat ipten sarılmış. Hemen göstereyim. Şöyle bobin bir ipti. Tek katı 4 kattı. Ben 2 kat yaparak kullandım. Toplam 8 kat ip kullandım. Yine de ince oldu. Çünkü neden? Ben daha ince bir tığ kullanabilecekken 3 numara ile ördüm. Daha 3,5'la da örülebilirdi ama ben bunu bedenime uydurmak istediğim için bu ölçüde ördüm. Çünkü efendim, tığımı da söylemiş olayım bu arada, 3 numara. Motif çapım benim toplamda 16 santim oldu. Yani şuradan şuraya kadar, bir kirpikten bir kirpiğe kadar 16 santim. Ben birkaç deneme yaptım. Bunu pamuk ipten de ördüm. O büyük oldu. Daha sonra tek kat, yani 4 katlı bir İtalyan mercerizinin tek katından, 4 kattan sarılmış tek katından ördüm. O daha ince oldu. Onu 2 numarayla ördüm. Sonra baktım ben baş edemeyeceğim bu işle. Çok uzayacak iş. Elimde çok iş var. O yüzden bu ölçüde karar kıldım. Yani motif çapımız 16 santim çarpı 3 demişim. Yani 3 nedir? Şuradaki bir beden ölçüsünün tek tarafından bahsediyorum. O da efendim 48 santim ediyor. Onu da 2 ile çarptığımızda 96 santime ulaşıyoruz. Bu 96 santim göğüs çevresi de benim çok sevdiğim bir markanın sitesine girdim. Herkesin baktığı sitelerden biri. Boyner ya da Vakko'ya göre ben ölçülerimi ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi buradaki ölçü tamdır demiyorum. Orada 40-42 diye vermişler bedeni ama bence 42 bir tık küçük olabilir, dar olabilir. O yüzden tığı değiştirerek, büyüterek veya ipi değiştirerek 42'ye uyarlayabilirsiniz. Daha da büyüterek, birazcık zincirlerle oynamalar yaparak falan da 44'e uyarlayabilirsiniz. Dediğim gibi küçük motif olduğunda da tek kat ip kullandığınızda da çocuklarınıza uyarlayabilirsiniz. Burada beden tablosu en ünlü firmaların bile zaman zaman değişebiliyor. O yüzden ben size sadece santim vermek istiyorum. Bazen soruyorsunuz kaç beden diye, ama en sağlıklısı kendinize veya kime örüyorsanız artık onun bedenine uygun santimle doğru ölçüyü alabilmektir. Yani her beden ölçüsü herkese uymuyor. Bazen ben 38 bedenim diye üst bedenime gömlek alıyorum. Olmuyor, yani 42'ye giriyorum. Bazen öyle oluyor. Onun için lütfen ölçü ve santimler daha önemli diyorum. Şimdi geriye ne kaldı? Şöyle bir bakıyorum. Gramı ölçmeden gelmişim. Hemen gramı ölçüp geliyorum ve bitiriyoruz. Evet, ölçtüm geldim efendim. Kaç gram ip gitmiş diyorsanız da bu ipten bu modelle ve bu tığla ve benim örüşümle 240 gram ip kullanmışım. Bunu kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi bluzum çok güzel oldu. Şöyle hemen ışığımı da yakıyorum. Biliyorsunuz tablette yazarken her yerden ışık patlaması yaşandığı için böyle biraz loş bir ortamda çekiyorum o kısmı. Bu arada bluzumu ütülemedim. Olduğu gibi, gördüğünüz gibi gayet güzel, yumuşacık, yazlık, tiril tiril bir bluz oldu. İster yazlıkta ister şehirde kullanabilirsiniz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalıma abone olup desteklerseniz ve zil sesini açarsanız çok iyi olur. Çünkü bu öğrencinin ne yapacağı belli olmuyor. Saat kaçta ne yapacağı da belli olmuyor. O yüzden bir uyarı gerekiyor hepimize. Bana da gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.